Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi diğer projelerden artan parça iplikler, kavanoz kapakları şöyle ortadan yuvarlak açtım. Bir bıçak yardımıyla. E, Hep soruyorsunuz Instagram sayfam Çanta Turkuaz'da tamam büstiyer örüyoruz, hırka örüyoruz, çanta örüyoruz ama neden hiç dekoratif örgü yok, takı yok. Takı kursuna gittim, ondan da bir bilgim var. Ve takı konusunda da gerçekten çalışmalarım var, bazı projelerim var, onları da yapacağız. Çünkü o bambaşka, başlı başına bir konu, takı konusu. Sonuçta kanalın adı Yükselli Örgüler. Örgüye dair her şey olacak tabii ki. Takı da olacak, dekoratif örgü de olacak. Sadece vakit bulamıyorum. Yani şu çanta tasarımı, bu büstiyer tasarımı derken gerçekten bunlara vakit ayıramadım. Şimdi evimizin her köşesinde çiçek bulunduruyoruz. Hiç olmayan da bile bir fesleğeni mutlaka bir cam kenarında vardır. Öyle ufak tefek saksılar için, hatta bunu tabii ki büyüterek de yapabiliriz. Evimize böyle renk katacak, kendi el emeğimiz olan güzel dekoratif dokunuşlar yapabiliriz. Çok da basit bir örgü ve kavanoz kapakları hem maliyeti çok az, hatta hiç olmayan, çünkü artık iplerle yapacağız. Kavanoz kapaklarıyla çok fazla maliyet gerektirmeyen, hatta bazen de bedavaya ulaşabileceğimiz güzel dekoratif örgüler tabii ki yapacağız. Kavanozun kapak rengine göre ip seçebiliriz ya da düz beyaz kullanabiliriz. Bu alta geleceği için zaten içindeki rengin gözükmesi de çok görünür olmadığı için önemli değil. Şurayı dolduracak kadar ip saracağız. Çok hafif alttan görünebilir. Saksının altı olduğu için görünse de sorun yok zaten. Şimdi çok kalın olmayan, mesela bu 3 milim. Şimdi ben bu 3 milim tığla şu deliği kullanarak tamamını örgüyle kaplıyorum. Şöyle güzel görünmesi için çekimde beyaz üzerine kırmızı tercih ettim. Bir ilmek sıkılaştırıyorum. Şuradan şöyle kapak kenarında bir sık iğne. Şuradan şöyle alıyorum ipi. Şuradan da düzgün görünmesi gerekiyor. Yerleştirdikten sonra gene sıkı bir şekilde örüyoruz. Gene buradan alıyorum. Buradan da düzgün gelmesi gerekiyor. Karışık durmaması için. Gayet muntazam. Burada da sıkılaştırıp örüyoruz. Şu aralıklarla yeterli. Çünkü burada da çok fazla ilmek olmaması gerekiyor. Burayı da çok doldurmamak gerekiyor. Dediğim gibi arada beyazın görünmesi sorun değil. Çünkü bu şekilde duracak. Yani altta kalacağı için önemli olan kapağın etrafında çok fazla miktarda ilmek olmaması. Yine muntazam bir şekilde hemen hemen yarısına kadar gayet muntazam bir şekilde şu deliği doldurarak devam ediyorum.
başlangıç ilmeğine bağlıyorum. Şimdi bir zincir, aynı ilmeğin içine bir sık iğne ve her ilmeğe bir sık iğne örerek sırayı tamamlıyorum. Başladığım ilmekte bitiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 zincir. 1, 2, 3, dördüncü ilmeğe bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, dördüncü ilmeğe sık iğne. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Gene 7 zincir. Şuraya batıyoruz. Tekrar sırayı devam edip bittiği zaman birbirine bağlamıyoruz sırayı, bir üstüne çıkıyoruz bu şekilde. Üçüncü sıraya gene 7 zincir ve devam ediyoruz. Hiç sıra bağlamıyoruz, eklemiyoruz, kapatmıyoruz. Birbirinin üzerine devam ediyoruz. Kullanacağınız saksı kadar ölçerek örüyoruz. Eğer büyük istiyorsanız daha büyük örebilirsiniz. Daha büyük kapaklar kullanarak. Şimdi şurada başlangıç noktası şurası. Eğer daha önce ördüyseniz bilirsiniz, hep şu şekilde ilerler ve burada tamamlandı sıra. İstediğim uzunluğa geldi. Şimdi sık iğnelerle devam edeceğim. Şöyle başa doğru alıyorum ve 6 tane sık iğne dolduruyorum. Sonra diğer boşluğa geçiyorum. Buradaki sık iğnelere hiç batmıyoruz. Gene 6 sık iğne. Her boşluğa 6'şer tane doldurarak sırayı tamamlıyoruz. Sıra sonunda şöyle biraz ikinci ilmeğe birazcık üst üste bindirerek bitiriyoruz. Şimdi kapatalım. Çok güzel. Çok şirin oldu gerçekten. İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz genişlikte örebilirsiniz. İsterseniz boncuk detaylar da yapabilirsiniz. Birkaç desen çalışmak istiyorum aslında. Ama hemen akabinde değil, daha ileriki zamanlarda boncuk detaylı olan modellerinden de örmek isterim. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.